Modern savaşların kaderi artık sadece tanklar, uçaklar ya da asker sayısıyla belirlenemiyor. Asıl farkı oluşturan şey gökyüzünü kimin kontrol ettiği. Çünkü bir ülkenin hava sahası aslında onun egemenliğinin görünmez sınırı anlamına geliyor. Bu sınır ihlal edildiğinde de savaş başlıyor. Korunabildiğinde ise caydırıcılık ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden son yıllarda savunma teknolojilerinde en büyük rekabet hava ve uzay savunma sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle hipersonik füzeler, balistik tehditler ve otonom sürü drone saldırıları gibi yeni nesil riskler klasik savunma anlayışını tamamen değiştirmiş durumda. Artık mesele sadece gelen bir füzeyi vurmak değil, tehdidi daha doğmadan görmek, analiz etmek ve mümkünse atmosferin dışındayken yok etmek. Tabii atmosferin ötesi dediğiniz zaman artık savunma teknolojilerinin zirvesine ulaşmış oluyorsunuz ve Türkiye şimdi gözünü bu noktaya dikti. Roketsan CEO'su Murat İkinci, Türkiye'nin çelik kubbe konseptinin yeni üst katman yetenekleriyle geliştirileceğini açıkladı. Sistem, gelecekte hipersonik balistik füzeleri atmosfer dışında yani uzayda vuracak şekilde geliştiriliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye balistik füzeleri uzayda nasıl vuracak? Ve bu çelik kubbeye ne katacak? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bütün bu soruları cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Savunma teknolojilerinde bazen tek bir proje bir ülkenin stratejik konumunu tamamen değiştirebilir. Tarihte bunun örneklerini gördük. Radarın icadı hava savaşının bütün yöntemlerini değiştirdi. Nükleer silahlar soğuk savaş dengesini kurdu. Şimdi ise benzer bir eşik entegre hava savunma mimarilerinde yaşanıyor. Bu yeni çağın en dikkat çekici projelerinden biri de Roketsan'ın geliştirdiği çelik kubbe sistemi. Bu sistem klasik bir füze sistemi değil. Aslında bir sistemler sistemi. Yani tek bir silah değil, onlarca farklı savunma katmanının aynı anda konuşabildiği dijital bir savunma ekosistemi. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamanın en kolay yolu bir orkestrayı düşünmek. Tek başına bir keman güzel ses çıkarabilir ama onlarca enstrüman aynı anda uyum içinde çaldığında ortaya senfoni çıkar. Çelik kubbe tam olarak böyle çalışıyor. Radarlar tehditleri görüyor. Sensörler kim olduklarını anlıyor. Yapay zeka öncelik sırasını belirliyor. Komuta sistemi hangi silahın ateşleneceğine karar veriyor. Bu şekilde uzun menzille durdurmaya değmeyecek kadar basit bir hedef için milyonlarca dolarlık füzeler kullanılmıyor da atıyorum parçacıklı atom mühimmatı devreye giriyor. Ve tüm bu süreç saniyeler içinde gerçekleşiyor. İnsan refleksinden onlarca hatta yüzlerce kat daha hızlı ve bu hız olmazsa olmaz şu anda. Çünkü modern füze tehditleri karşısında saniyeler hatta saliseler bile hayati öneme sahip artık. Geleneksel yani eski nesil hava savunma sistemleri genelde tek katmanlı olur. Yani bir füze gelir, sistem onu vurur ya da vuramaz. Ama modern doktrin artık katmanlı savunma üzerine kurulu. Bunun mantığı basit. Eğer ilk savunma hattı kaçırırsa ikinci hat devreye girer. O da başarısız olursa üçüncü hat vardır. Ve şunu çok rahatça söyleyebilirim ki çelik kubbenin mimarisi bu mantığın en gelişmiş örneklerinden biri şu anda. Çok alçak irtifadan başlayan savunma zinciri orta ve yüksek irtifaya da meydan okuyabiliyor. Hatta şimdi işler daha da öteye taşınıyor. Artık çelik kubbe yüksek irtifadan atmosfer dışına uzanacak şekilde planlanıyor. Peki bu ne katacak? Şu an çelik kubbe ağında en alt katmanda mini İHA'lar, kamikaze dronlar ve helikopterler gibi yakın tehditlere karşı hızlı reaksiyon gösteren sistemler var. Bunlar genelde kısa menzilli ve yüksek atış hızına sahip platformlar. Korkut gibi parçacıklı mühimmat kullanan sistemler de var, elektronik harp uygulayan sistemler de. Özellikle atom parçacıklı mühimmatını kullanan sistemlerden yakın mesafede kaçış yok mesela. Bir üst katmanda ise savaş uçakları ve seyir füzelerine karşı daha uzun menzilli sistemler devreye giriyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa sistemler bu tarz tehditlere karşı etkili. Hisar ve siper sistemleri burada görev yapıyor. Ama onlardan detaylarıyla bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten kanalda defalarca konuştuk bunları. Konumuzdan çok fazla uzaklaşmayalım ve esas odak noktamıza geçelim. Daha yukarıda balistik füzelere karşı stratejik önleyiciler var. Yani olacak. Bu katman sayesinde tehdit daha ülke sınırlarına ulaşmadan defalarca durdurulmaya çalışılıyor. Yani uzun menzilli sistemlerin bile devreye girmesinden öncesinden bahsediyoruz şu an. Bu noktaya kadar her şey klasik ve basit gibi görünebilir. Ama asıl kırılma noktası burada başlıyor. Çünkü yeni nesil tehditler artık sadece atmosfer içinde hareket etmiyor. Balistik füzeler hedeflerine ulaşmak için önce uzaya çıkıyorlar. Silahla havaya ateş etmek gibi düşünün. Mermi yükselir ve ardından alçalmaya başlar. Balistik füzelerde de benzer bir uçuş güzergahı söz konusu. Ve burada esas önemli nokta şu ki bu tip füzeler uçuş sürelerinin büyük kısmını atmosfer dışında geçiriyorlar. Yani onları en erken yakalama fırsatı aslında dünyanın dışında, uzayda. İşte bu yüzden modern savunma anlayışı giderek
egzoatmosferik önleme kavramına yöneliyor. Yani size fırlatılan bir füzeyi uzayda, daha orta safhadayken imha etmek. Atmosfer dışında bir füzeyi vurmanın birçok avantajı var. Öncelikle zaman kazanıyorsunuz. Füze daha yolun başındayken imha edildiği için ikinci bir önleme şansı doğuyor. Arkadan yenisi gelse de ona da önleme yapabiliyorsunuz. Ve daha da önemlisi, uzun menzilli diğer sistemleriniz de daha önceden füzeyi izlemeye başlıyor. İkinci avantaj kapsama alanı. Atmosfer dışında yapılan bir imha tek bir şehri değil, geniş bir bölgeyi koruyabilir. Artık sadece ülkenizi koruyan bir sistem değil, bölgesel bir güç çarpanı elde etmiş olursunuz. Üçüncü avantajsa en kritik olanı. Eğer füze nükleer veya kimyasal başlık taşıyorsa uzayda yok edildiğinde tehlikeli maddeler yeryüzüne ulaşamadan dağılabiliyor. Bu en önemlisi, çünkü kıtalar arası balistik füzeler genellikle konvansiyonel başlık taşımak için üretilmezler. O kadar yüksek maliyetli sistemleri sadece patlayıcı başlıkla fırlatmanın çok da bir mantığı yok zaten. Sadece çok kritik hedefler için öyle saldırılar yapabilirsiniz bunlarla. Onun dışında genelde nükleer başlık taşımak için geliştirilmiş sistemler bunlar. Ve işte o nükleer başlığı uzayda imha etmek topraklarınızı bütün radyoaktif etkilerden koruyabilir. Ama tabii ki bir çırpıda anlattığımız bu sistemi geliştirebilmek inanılmaz zor. Bu yüzden de bu teknolojiye sahip ülkelerin sayısı çok az. Bu lig savunma dünyasının en elit kulübü olarak görülüyor. Çünkü bu seviyeye ulaşmak sadece füze yapmakla değil, malzeme bilimi, yapay zeka, uzay mühendisliği ve yüksek hassasiyetli sensör teknolojilerinde eş zamanlı ilerlemeyi gerektiriyor. Peki neden bu kadar zor? Bunu konuşalım ki Türkiye'nin yeni hedefinin ne boyutlarda olduğu anlaşılsın. Daha da önemlisi bunu konuşalım ki Türkiye'nin artık neyi konuşacak hale geldiği anlaşılsın. Bu iş gerçekten zor, çünkü atmosfer dışındaki bir hedefi vurmak aslında uzayda iki mermiyi çarpıştırmaya benziyor. Hedef saatte on binlerce kilometre hızla gidiyor. Önleyici füze de benzer bir hızla ilerliyor. İkisi arasındaki mesafe yüzlerce kilometre ve hata payı metrelerle ölçülecek seviyede. Bu yüzden bu tür sistemlerde patlayıcı başlık yerine hit to kill adı verilen yöntem kullanılıyor. Yani önleyici hedefe doğrudan çarparak onu kinetik enerjiyle parçalıyor. Klasik balistik füzeler zamanında bu iş aslında nispeten kolaydı. Çünkü onlar fırlatıldıktan sonra öngörülebilir bir çizgiyi takip ederek hedefe ulaşıyorlardı. Yani ciddi bir hesaplamayla onları vuracağınız anda nerede olacaklarını bulabiliyordunuz. Ama savunma sistemleri gibi tehditler de gelişiyor. Hatta tehditler önce gelişiyor, sonra savunma sistemleri gelişiyor. Özellikle hipersonik füzeler savunma sistemleri için yeni bir kabusa dönüştü. Bu füzeler ses hızının 5 katından hızlı uçuyor. Ama asıl sorun hızları değil. Asıl sorun manevra yapabiliyor olmaları artık. Hipersonik araçlar uçuş sırasında yön değiştirebiliyorlar. Bu da savunma sistemlerinin hesaplamalarını sürekli geçersiz kılıyor. Ayrıca yüksek hız nedeniyle oluşan sürtünme füzenin etrafında bir plazma tabakası oluşturuyor. Bu plazma radyo dalgalarını emdiği için radarlar hedefi geç fark ediyorlar. Yani savunma sisteminin tepki süresi kısalıyor. Modern hava savunmasının en büyük mühendislik problemi işte tam olarak bu. Daha hızlı görmek, daha hızlı karar vermek, daha hızlı vurmak. Çelik kubbenin en kritik iddiası burada ortaya çıkıyor. Sistem yalnızca mevcut tehditlere karşı değil, geleceğin hipersonik ve uzay tabanlı tehditlerine karşı da ölçeklenebilir şekilde tasarlanıyor. Bunun anlamı şu: mimari sabit değil. Yeni radar eklendiğinde sistem genişleyebiliyor. Yeni füze geliştirildiğinde ağa entegre edilebiliyor. Yani bu proje tek bir silah değil, sürekli büyüyebilen bir savunma altyapısı. Bu tür bir altyapının en önemli unsuruysa ortak hava resmi dediğimiz şey. Bu kavram ülkenin bütün radar verilerinin tek bir dijital haritada birleşmesi anlamına geliyor. Böylece herhangi bir sensörün gördüğü tehdit tüm sistem tarafından aynı anda görülebiliyor. Bir radarın görüş alanından çıkan hedef başka bir radar tarafından devralınıyor. Böylece gökyüzünde kör nokta kalmıyor. Uzay tabanlı bir katmanın eklenmesi de işte bu radar kapsama alanını kat kat genişletecek. Aslında modern savunma stratejilerinin özü tam olarak bu: kör nokta bırakmamak. Çünkü tarih bize şunu gösterdi: savaşlar genelde savunmanın görmediği yerden başlar. Pearl Harbor baskını radar zincirinin eksikliğinden dolayı sürpriz oldu. Benzer şekilde birçok füze saldırısı erken uyarı eksikliği yüzünden başarıya ulaştı. Günümüzde bu tür sürprizleri engellemenin tek yolu çok katmanlı ve entegre sensör ağları kurmak. Çelik kubbenin önemi de burada yatıyor. Bu sistem tamamlandığında yalnızca bir savunma projesi olmayacak, aynı zamanda bir caydırıcılık aracı olacak. Çünkü potansiyel bir saldırgan şunu bilmek zorunda kalacak: fırlattığı füzenin hedefe ulaşma ihtimali çok düşük ve savaş planlamalarında başarı ihtimali düştüğünde saldırı ihtimali de düşer. İşte buna askeri literatürde de caydırıcılık denir. Bu noktada savunma teknolojileri sadece askeri değil, politik sonuçlarda doğurmuş olur. Güçlü hava savunması olan bir ülke diplomatik masada daha özgüvenli olur. Çünkü kritik altyapılarının tek bir saldırıyla devre dışı bırakılamayacağını bilir. Bu da stratejik bağımsızlığı arttırır. Özellikle coğrafi olarak riskli bölgelerde bulunan ülkeler için bu tür sistemler varoluşsal güvenlik sorunu haline gelir. Coğrafi olarak riskli bölgeler dediğimizde de elbette ilk olarak bizim bulunduğumuz bölge geliyor insanın aklına. Bir de bu risk gittikçe irtifa arttırıyor. Savaşın gelişim sürecine baktığınızda savaş alanının giderek yukarı taşındığını görüyoruz. Önce
Önce kara savaşları hakimdi. Sonra hava üstünlüğü belirleyici oldu. Şimdi ise rekabet uzaya kayıyor. Uydu karşıtı silah testleri ve uzay tabanlı sensör projeleri bunun işareti. Uzayı kontrol eden aslında savaşın bilgi boyutunu kontrol ediyor. Çünkü modern ordular navigasyon, iletişim ve istihbarat için uydulara bağımlı. Çelik kubbeye eklenecek atmosfer dışı katman tam da bu yüzden kritik. Bu katman devreye girdiğinde savunma sadece gökyüzünü değil, uzay sınırını da kapsayacak. Bu da bir ülkenin savunma hattını yüzlerce kilometre yukarı taşımak anlamına geliyor. Başka bir deyişle sınır çizgisi artık yerde değil, uzayda başlıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse Çelik Kubbe projesi tek başına bir silah programından çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu proje teknolojik bağımsızlık, caydırıcılık ve savunma doktrini dönüşümü demek. Eğer planlanan tüm katmanlar hayata geçirilirse, ki geçirilecek, ortaya çıkacak yapı klasik hava savunma tanımını aşacak ve belki de gelecekte savaş tarihçileri bu dönemi ulusların gökyüzünü değil, uzayı savunmaya başladığı çağın başlangıcı olarak yazacak. Çünkü modern dünyada egemenliğin son sınırı artık toprağın üstü değil, atmosferin ötesinde. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.